Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güneydoğu Asya'nın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Endonezya. ...17.000'i aşkın adadan oluşuyor. Bu adalar hakikaten hepsi birer cennet. Düşünebiliyor musunuz? Büyük Okyanus'un bir uzantısı olan coğrafyada muhteşem bir adalar cenneti. Ama bunlar arasında bir tanesi çok ama çok önemli. Bali. Yüzyıllardan beri Bali yabancıların ilgisini çeken bir cennet. Özellikle egzotizmiyle. Ama son dönemlerde biliyorsunuz Bali hem tatil beldesi olarak hem de patlayan yanardağlarıyla gündeme geldi. Endonezya içinde en çok turist çeken ada 2002 yılında terörle tanıştı. 200'ü aşkın insan hayatını kaybetti. Ardından çok kısa bir süre içinde toparladı. Yine Bali bir turist cenneti. Bu kez yanı başında durduğum bir anıt. Hiç de iyi olmayan bir olayın simgesi. 12 Ekim'inde burada patlayan bomba sonucu 202 insan hayatından olmuştu. Ülke karanlık bir döneme girdi. O karanlık dönemin izleri yavaş yavaş siliniyor. Ama terör acısı, terör mağdurlarının yaşadıkları ne yazık ki unutulmadı. Peki Bali'nin neleri ilginç? Öncelikle söyleyeyim. O sörf var ya, hani rüzgar sörfü değil de dalga sörfü. Evet, özgün bir tahta üzerinde insanların dalgaların içinde adeta dalgaları yararak yer aldığı bir spor. Bu sporun cenneti. Özellikle Kuta bölgesindeki dalgalar dünyadaki bütün sörfçülerin en önemli cazibe alanı. Bu sörfle ilgili çalışmaları yerinde izledik. Tabii sörf deyince bir de sörf fotoğrafçıları var. Ellerinde böyle 400 milimetre, 500 milimetre, 800 milimetrelik objektiflerle o bölgede yüksek mekanlarda kendilerine bir sehpa kuracak yer bulup fotoğraf çeken insanlar. Son dönemlerde sörf fotoğrafçılığı da malum sosyal paylaşım sitelerde en çok izlenen fotoğraflar. Çünkü gerçekten bir tarafta estetik, bir tarafta doğanın o muhteşem cazibeli dalgaları ve bölgenin egzotizmi içinde sörfçüler. Tabii sörfü bilenler geliyor, bir de sörfü orada öğrenenler var. Herkesi bir arada görme imkanınız var. Yani sıfırdan başlamak isteyenler için de Bali bir sörf cenneti olabiliyor. Ama hakikaten o dalgaların oluşturduğu tünellerin içinde kayanlar var ya, apayrı bir fotoğraf. Fotoğraf tutkunları için de güzel bir destinasyon diyorum. Endonezya'da bir taraftan da muhteşem bir nüfus. Ama o nüfus içinde her şey var. Birbirinden farklı etnisiteler, inançlar. Bunlar arasında tabii ki ülke 100 milyonu aşkın Müslüman nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden biri. Ama önemli bir Hindu nüfusu da var. Hinduların da bu bölgedeki çok ciddi varlığı, onların ortaya koyduğu o olağanüstü mabetleri, yani Hindu tapınaklarıyla tanınıyor. Bütün bunların dışında o bölge Java adasından on binlerce yıl boyunca ciddi şekilde göç aldığı için birbirinden farklı otantik ritüelleri de var. Bunlar arasında en ilginci de biliyor musunuz? Barong adı verilen böyle Hindu mitolojisinde yer alan canavarlarla yapılan danslar. Tabii bu dansları canlandırmak için de yapılan maskeler ve heykeller. İnanılmaz bir tahta işçiliği var Endonezya'da. İnsanlar bu bölgenin o değerli ağaçlarıyla gerek Barong'taki o kutsal figürleri, aslanları, kaplanları, ejderhaları, hatta Hanumaya adını verdikleri o maymun prenslerini canlandırıyorlar. Bütün bu mitoloji içinde hep iyi ile kötünün savaşı, iyinin galibiyetiyle biten ama kötünün de zulmünü çok iyi anlatan figürler bunlar. Ülkede doğa, yerel folklorik ritüeller, ibadet yerleri, mabetler, yeme içme hepsi çok güzel ama bir de gariptir. Ölülerin yakılması da bir turizm metası oldu. Çünkü Hindu inancında ölünün ruhunun cennete ulaşması ancak yakılmasıyla mümkün. Hemen öldükten sonra yakılmıyor insanlar. Bir süre evinde özel bir katafalk diyeceğim,
onun içinde alınıyor ve çevresinde ciddi bir ziyafet veriliyor. Yani ziyafette tabii ki ölünün ekonomik durumuna göre değişebiliyor. Ama sığır eti dışında, çünkü sığır eti malum Hindular için yasak ama koyun eti yiyebiliyorsunuz. Tavuk ve deniz ürünleri yiyebiliyorsunuz. Bununla ilgili ritüelleri başka dinlerde, başka inançlarda da görürüz ama Bali'de bu özgün. Evet, son gününde öyle bir güzel kokulu çiçeklerle özel bir katafalka konuyor ve taşıyıcıları var. Adeta bizde vardı ya zılgıtatıcılar, cenazelerde çok olur. Onun benzeri hem taşıyıcılar hem zılgıtçılar, dansçılar, yakınları da arkada cenazeye katılanlarla beraber bir yürüyüş. O tören nerede bitiyor? Deniz kıyısında bir yerde bitiyor. Çünkü ada ülkesi, denize çok yakın. Orada başka bir katafalka sokuluyor. Bu katafalkın özelliği de çabuk yanabilen bir takım ağaçlardan yapılması. Tabii kişinin yine zenginliği veya yoksulluğuna göre o ağaç değişebiliyor. Bazıları bambu içinde yakılıyor, bazıları daha pahalı olan ağaçlar içinde. Yakma töreni ardından küller bir şekilde ortaya çıktığında yakınları o külleri alıyor, bir şekilde denize döküp ölen kişinin cennete ulaşması için bir aracılık yapıyor. Ölüyü getiren kalabalık küllerin huzura ermiştir. Şimdi konumuz Bali'ydi. Endonezya gibi binlerce adadan oluşan bir cennetin ortasında bir başka cennet. Tavsiye ediyorum. Tabii Endonezya dediğimiz zaman Salt Bali'den bahsetmiyoruz. Daha önce yaptığımız gibi Avustralya'nın kuzeyine kadar çıkan o adalar zinciri içinde Papua'nın bir kısmı olan Irian Jaya vardı. Lombok vardı. Komodo canavarının yaşadığı adalar vardı. Bir de Java vardı. Bütün bunları ileriki dönemlerde başka videolarla anlatacağım. Bu kez bir başka videoda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın diyorum.